Satürn, Güneş sisteminin en kökten dönüşümlerinden birini geçirmiş bir gezegen. Öyle ki geçmişinde hem yıkımı görmüş hem de oluşumu. Durabileceğiniz bir yüzey olmadığını düşünün. Sadece sınırsız atmosfer. Güneş'ten 1,4 milyar kilometre uzakta olan Satürn, Dünya'ya göre o kadar yabancıdır ki nasıl aynı içerikten meydana geldiğini düşünmek çok zordur. Ancak zamanda yeterince geriye gidersek Satürn bize şaşırtıcı şekilde tanıdık gelecektir. 4,6 milyar yıl önce Satürn hayata küçük kaya ve buz dünyaları olarak başladı. Uzayda düzensiz biçimde dönüp duruyorlardı. Tıpkı Dünya, Mars, Venüs ve Merkür gibi onlar da birleşmeye, kümelenmeye ve büyümeye başladı. Ancak iç Güneş sistemindeki gezegenlerin aksine Satürn, kar hattı denilen sınırın diğer tarafında oluşmaktaydı. Burası Güneş'ten öylesine uzak ve öylesine soğuktur ki su ancak donmuş katı halde bulunur. Burada trilyonlarca buz parçacığı tıpkı kayalar gibi davranarak dev miktarda fazladan gezegensel yapı malzemesi sağladı. Yer çekimi gücünün altında bol miktarda buz ve kaya çarpışarak birleşti. Böylece Satürn bir deve dönüştü. Elbette Güneş sistemindeki gezegenlerin detaylı olarak nasıl oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Sonuçta 4,5 milyar yıl önce olmuş olaylardan bahsediyoruz. Ancak Satürn'ün bir zamanlar bir kaya ve buz dünyası olduğu düşünülüyor. Belki de dünyanın kütlesinin 10 hatta 20 katı. Ancak muazzam kütlesi ve Güneş sistemindeki yerinden dolayı uzun süre kayalık ve buzlu halde kalmadı. Zamanla Satürn son derece farklı türde bir gezegene dönüşecekti. Satürn'ün oluştuğu bölgede sadece buz ve kaya değil, büyük miktarda gaz da vardı. Bu gazları da bünyesine katan Satürn atmosfer kazanmaya başladı. Ancak bu atmosfer dünyada deneyimlediğimizden çok farklıdır. Uzaydan görünceye kadar dünyanın atmosferinin ne kadar ince olduğunu anlamak zor. Bu iç Güneş sistemindeki diğer gezegenler için de geçerli. Nispeten ince olsalar da bu atmosferler altlarındaki gezegen yüzeylerine yoğun bir güç uygular. Bu atmosferlerin belli bir ağırlığı vardır. Dünyanın atmosferinin kalınlığı yaklaşık 100 kilometredir ve bu da kafamızın üzerinde 100 kilometrelik bir havanın basıncına maruz kalıyoruz demektir. Yani atmosferlerin kalınlığı arttıkça üzerimizdeki basınç da o oranda artacaktır. Doğumundan sadece birkaç milyon yıl sonra Satürn sadece kaya ve buzken olabildiğince büyüdü. Ardından başka bir yapı malzemesine dönüştü. İç Güneş sistemindeki küçük dünyalar Güneş'in oluşumundan kalan hidrojen ve helyum gazını tutabilmek için fazla küçüktü. Ancak Satürn'ün büyük kütlesi kendine çekmeye yetecek kadar yer çekimi gücü yaratabildi. Trilyonlarca tonluk hidrojen ve helyum gazı gezegeni kuşatmaya başladı. Ve bu yeni atmosfer büyüdükçe altındaki yüzeyi de değiştirdi. Bu gazın oluşturduğu devasa basınçlar kaya ve buzları öylesine ısıttı ki akkor haline gelmeye başladılar. Satürn olgunlaştıkça yüzeydeki basınç dünyadaki atmosfer basıncının 10 milyon katına yükseldi. Bu tür basınçlarda madde son derece tuhaf şekillerde davranır ve yüzey fikri anlamsız bir hale gelir. Satürn buzlu ve kayalık bir dünyadan tamamen farklı sınıftaki bir gezegene dönüşmüş bir gaz devi olmuştu. Satürn artık öyle büyüktü ki Dünya kadar 5000 gezegeni içine alabilirdi. Dünya ve ötesindeki gezegenleri araştırmak için fırlatılan Voyager 2, Satürn'ü ziyaret eden ilk uzay aracıdır. Yaklaşık 2 milyar kilometrelik yolun ardından Satürn'e ulaşan Voyager 2, Satürn'ü ilk kez detaylı görmemizi sağladı. Satürn'ün halkalarının ve uydularının on binlerce fotoğrafını çekti. Voyager'ın gözlemleri sonucu Satürn'ün üst atmosferinin neredeyse tümünün hidrojen ve helyum gazlarından oluştuğunu keşfetti. Satürn'de de tıpkı Jüpiter gibi devasa fırtınalar mevcut. Voyager'ın gözlemleri sonucu bugün bu fırtınaların ve hava olaylarının nasıl oluştuğunu, ona güç veren enerji kaynağını anlayabiliyoruz. Üst atmosferin altında büyük su bulutları oluşuyor. Dünyadakilerden 10.000 kat daha güçlü şimşekler gökyüzünü aydınlatıyor. Bu şimşekler metan gazını dev kurum bulutlarına dönüştürüyor. Daha derinlerde basınç öyle büyüyor ki bu kurum parçaları muhtemelen elmasa dönüşüyor. Ancak bu elmaslar bile Satürn'ün basıncına yenik düşüyor ve sıvı hale geliyor. Satürn'ün ana enerji kaynağı 40.000 kilometre aşağıdan gelir. Burada basınç öylesine yoğundur ki gazlar sıvı metal gibi davranır. Eriyen helyum hidrojenin arasından yağmur gibi yağarak inanılmaz bir ısı ortaya çıkmasına neden olur. İşte bu olağanüstü ısı kaynağı Satürn'ün devasa fırtınalarını yaratır. Satürn halkalarıyla tanınan bir gezegendir. Bir çocuğa gezegen çizdirecek olsanız büyük bir ihtimalle Satürn'e benzeyen bir şey çizecektir.
Satürn'ün halkaları çoğu kar tanesinden büyük olmayan, bazıları bir ev kadar olan trilyonlarca buz kristallerinden oluşur ve teleskopla bakıldığında son derece yansıtıcıdır. Fakat Güneş sistemi tozla doludur. Dolayısıyla bu kadar zaman boyunca yörüngesinde dönen bu buz kristallerinin kirlenmesi ve gün ışığını bu kadar yansıtmaması, yani bu kadar parlak olmaması gerekirdi. Öyleyse Satürn'ün halkaları neden bu kadar yansıtıcı? Bunun cevabına dış Güneş sistemine yapılan en başarılı uzay çalışmalarından olan Cassini projesiyle ulaştık. Cassini roketi Satürn'ü, halkalarını ve uydularını yakından incelemek için 1997 yılında fırlatıldı. Saatte 100.000 kilometre hızla Satürn'e doğru ilerleyen Cassini'nin yolculuğu 7 yıl sürdü. 3,5 milyar kilometre yolun ardından yörüngeye yerleşen Cassini, Güneş sistemindeki tozların halkalara düşüş şeklini ölçerek şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Eğer bu halkalar milyarlarca yıldır Satürn'ün yörüngesinde olsaydı, tozlar yüzünden kararıp solmaları gerekirdi. Ancak tertemiz ve parlaktılar. Öyleyse genç olmalıydılar. Satürn'ün kendisinden yaklaşık 4,5 milyar yıl daha gençlerdi. Cassini'nin getirdiği kanıtlar çözümün gezegenin kendinde değil, Satürn'ün uydularında olduğuna işaret ediyordu. Satürn'ün 62 tane büyük ve sayısız küçük uydusu var. Adeta kendi çapında minik bir güneş sistemi gibi. Ve bu uydular Titan gibi gezegen boyutundaki objelerden küçük, düzensiz kaya parçalarına kadar değişim gösterir. Bu uydular Satürn'ün çok değişken ve şiddetli bir geçmişi olduğunun kanıtıdır. Şimdi bu uydulardan birkaçına bakalım. Mimas. Malum nedenlerden dolayı buna ölüm yıldızı da denir. Dev bir çarpma krateri var. Uzun yıllar önce neredeyse uyduyu yok edecek bir çarpışmaya maruz kalmış. Bu da Iapetus. Çok büyük bir uydu. Neredeyse bir gezegen kadar. Yaklaşık 1500 kilometre çapında ve yarısı beyaz, diğer yarısı koyu renkte. Iapetus'un belirleyici bir özelliği de ekvatorunu çevreleyen bu çıkıntı. Bu Güneş sisteminin en yüksek sıra dağlarından biri. Yaklaşık 20 kilometre yüksekliğinde. Bunun eskiden uydunun etrafında tıpkı Satürn'ün halkaları gibi bir halkası olduğu ve yüzeye düştüğü için oluştuğu düşünülüyor. En ilginç keşiflerden biri de Satürn'ün yörüngesinde olması gereken bir uydunun günümüzde olmaması. Bilim insanları dinozorlar yeryüzünde dolaşırken Satürn'ün yörüngesinde artık olmayan bir uydusunun olduğunu düşünüyor. Belki de 400 kilometre çapında ve tamamen buzdan oluşan bir uydu. Ancak bu dünya ölüme mahkumdu. Öyle yakın bir yörüngedeydi ki Satürn'ün yer çekiminin yoğun güçlerine direnemedi. Bizim uydumuz olan Ay ve Dünya arasında tecrübe ettiğimiz gibi gelgitsel yer çekimi çok belirleyici bir güçtür. Nasıl Ay'ın gelgitsel yer çekimi dünyamız okyanuslarının yükselip alçalmasına neden oluyorsa, Dünya Ay'dan çok daha büyük bir gezegen olduğundan Dünya'nın Ay'a olan etkisi çok daha büyüktür. 4,5 milyar yıl önce Ay Dünya'ya yaklaşık 17 kat daha yakınken bu daha da güçlüydü. Eğer Ay zamanla Dünya'dan uzaklaşmasaydı, Roche limiti denilen sınırı, yani gelgitsel yer çekimi güçlerinin uyduları parçalayacak kadar güçlü olduğu sınırı aşmış olacaktı. En önde gelen teorilere göre Satürn'ün atmosferinin hemen ötesinde buzdan bir uydu Satürn'ün Roche limitine yaklaşmış, hatta içine girmiş. Satürn'ün şiddetli yer çekimi güçleri uyduya etkide bulundukça parçalanmaya başlamış. Yaklaşık 15.000 trilyon tonluk buz Satürn'ün çevresindeki yörüngede parça parça olmuş. Büyük devin çevresini saracak kadar yayılmaları sadece birkaç gün kadar sürmüş. Satürn'ün sembolleşmiş halkası artık doğmuştur. Satürn'ün güçlü yerçekimsel alanı kusursuz dairesel şeklini korumasına yardım etti. İçindeki çarpışmalar düzleşmesini sağladı. Şu an bu atıklar Jüpiter'den daha geniş bir disk oluştursa da sadece ortalama 10 metre kalınlığındadır. Halkaların içinde yörüngedeki uydu boyutundaki buz parçaları büyük boşluklar yaratır. Böylece tek olan halkayı çoğaltır. Satürn bir zamanlar minik bir kaya ve buz dünyası iken çok fazla büyük dönüşümden geçmiş ve bugün Güneş sisteminin mücevheri haline gelmiştir. Satürn'e vardıktan 13 yıl sonra Cassini'nin yakıtı sonunda bitmeye başladı. Böylece bilim insanları Cassini'yi son bir yolculuğa göndermeye karar verdi. Bu yolculuk onu Satürn'ün atmosferine dahil edecek ve asla geri dönemeyeceği bir yolculuk olacaktı. Güneş sistemi tarihindeki en büyük olaylardan bazılarına tanıklık eden gezegen, şimdi de kendi olağanüstü hikayesini anlatan aracı yutuyordu. Satürn'ün Titan gibi, Enceladus gibi çok önemli uyduları var. Bu uydular gerek fiziksel özellikleri, gerekse de potansiyel yaşam barındırma ihtimallerinden dolayı bu videoda kısaca bahsedilemeyecek kadar önemliler.
Videonun çok uzamaması için bu önemli uyduları ayrı bir video konusu olarak düşünüyorum. Lütfen siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilir, dilerseniz Patreon ve Kreasos linklerinden bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.